Herkese günaydın. Şu an Skipalekur denen bir kamp alanındayım. Arkadaşlar şöyle bir yer. Etrafı göstereyim. Bakın aracınızı buraya park edebiliyorsunuz. Ondan sonra kamp yerleri sadece şu bölüm. Yani çadırınızı kurabileceğiniz. Bir de bunun arka tarafı var. Daha geniş bir alan. Bir de şu yan taraf var. Karavanlar oraya gelebiliyor. Çadır alanı biraz kısıtlı diyebilirim. Belki 10 tane falan çadır sığar. Buranın fiyatı diğer İzlanda'daki kamp alanlarına göre şimdiye kadar biraz pahalı. Kişi başı 3000 kron ödedim. Duş dahil. Elektrik hariç. Beğendim ama güzel. Bakın şu dış tarafta hemen şurası. Birazdan göstereceğim. Bulaşıklarınızı yıkayabileceğiniz yer. Şuradaki küçük üçgen yer. Tuvalet. Hemen onun arkasındaki binada mutfak. Şimdi mutfağa gidip bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra yola çıkalım. Bakın burada çamaşır asabileceğiniz yer. Bütün çadırımı şu kenara kurdum. Hemen arka tarafında dere geçiyor. Akşamları böyle biraz sinek oluyor ama yapacak bir şey yok. Bakın amcam sigarayı yaktı. Tuvalet burada. Şu arka taraf mutfak. Şuradan gidelim. Bakın karavanlar için bir bölüm burada var. Şurası var. Bir de şöyle arkadaki geniş alan var. Ve burası da mutfak. Tuvalet. Ayrı bir tuvalet. Duş da burada yine. Hemen şöyle mutfağımıza girelim. Evet, kahvaltımız da hazır. Şöyle 2 tane yumurta kırdım. Zeytinim vardı, biraz evden getirmiştim. Kaşar peynirim var. Ve domatesim var. Bir de süzme peynirim ve ekmeğim. Tabii bir de çay. İçeride hazırladım. Saat şu an 10.30'u geçiyor. Biraz geç kalktım bugün. Çünkü kamp alanlarında çok erken kalkınca çok sıra oluyor. Gerek duş sırası, gerek mutfak sırası, tuvalet sırası çok oluyor. Hem biraz dinlenmek için hem de bu sırayı beklememek için bu şekilde ortalama 9 gibi falan kalkıyorum. Bakın arkadaşlar, bugünkü planım şu şekilde. Şu an buradayım. Bakın şöyle göstereyim. Bakın şuranın sonu Seyðisfjörður. Benim bulunduğum yer şurası. Egilsstaðir'in biraz yukarısında oluyor. Bugünkü planım şu. Şu an burada değilim. Atlavik'te değilim. A yazan. Şu mavi noktadan itibaren, mavi noktadan önce Studlagil kanyonuna gideceğiz. Ondan sonra yol üzerinde buradan sonra 2 saat bir yolum var. Dettifoss'a. İzlanda'daki en önemli şelalelerden birisi Dettifoss. Ondan sonra da şurada Viki Dağı var. Krateri var daha doğrusu. Viki krateri var. Bir de onun civarında bazı gezilecek, görülecek yerler var. Oralara gideceğiz. Şu kısım Mývatn Gölü. Artık yavaş yavaş İzlanda'nın kuzeyine çıktık diyebiliriz. O zaman şimdi 5-10 dakika içerisinde hazırlıklarımı tamamlayıp yola çıkacağım. Evet, şu an İzlanda'nın en görsel rotalarından birine geldim diyebilirim. Studlagil kanyonuna geldim. Bayağı da kalabalıkmış yalnız otopark. Şöyle bir yer. Bayağı yollar kötü. Son böyle nasıl diyeyim, 10 kilometre falan yol kötü. Şöyle anlatayım. Buradaki otopark ücretli. Bir de ücretsiz olan var. Biraz daha ileride. Yaklaşık 2 kilometre falan. Yürümesi çok uzun yol. Hiç gerek yok. Bence direkt ücretli otoparka gelin buraya. Yanlış görmediysem 500 kron yazıyordu ama öderken bakacağız artık. Şimdi şuradan arabayı park ettim şuraya. Şu yoldan gidelim bakalım. Bakın girişte böyle içecek satıyorlar. Alabilirsiniz. Şöyle oturma yerleri.
Haritaya göre kanyon buradan, şu an bulunduğum yerden 2,5 kilometre mesafede. Yani sanırım bir 40-45 dakika falan sürer. Bakın bahsettiğim yer burası. Mutlaka görmüşsünüzdür internette. Bakın yol üzerinde hemen ilk şelalemiz. Bakın yine bazalt sütunlar. Ben park ücretini gördüm arkadaşlar. Şöyleymiş. İlk 5 saati 1000 kron. Ondan sonraki her bir ek saat için 500 kron alıyorlar. Sanırım onun da sebebi otoparkın dar olması ve yerin popüler olması. Evet, güzel manzara yavaş yavaş görünmeye başladı. Bakın anladığım kadarıyla kanyona yakın bir noktada, ancak üst tarafta başka bir otopark daha var. Onunla da bu kısımlara inebiliyorsunuz, ancak benim geldiğim yerin avantajı kanyona en yakın nokta olması. Yani aşağıya kadar inebiliyorsunuz. Bu dediğim bu gösterdiğim yerde ise bakın şuralarda seyir yerleri yapmışlar. Oraya kadar, yani benim şu an bulunduğum yüksekliğe kadar bak inebiliyorsunuz. Abi bu nasıl bir kırılma ya? Bu nasıl bir taştır? Meşhur kanyonun meşhur görüntüsü işte burası. Bakın şuradan aşağıya da inebiliyorsunuz. Şöyle. Asıl noktası biraz daha ilerisi oluyor aslında. Bakın şöyle devam ediyor. Oraya kadar gitmeyeceğim. Görüntü bu arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir yer. Bir iki fotoğraf çekip ondan sonra yoluma devam edeceğim. Şu sütunlara bakar mısınız ya? İnanılmaz. Lavdan oluşmuş bazalt sütunlar. Şöyle bir mola yerinde durdum. Nasıl bir yer ya burası? Mars'ın yüzeyi gibi. Burada bir 5 dakika dinlendikten sonra bir sonraki durağımız olan Dettifoss Şelalesi'ne doğru devam edeceğim. Arkadaşlar, Dettifoss Şelalesi'ne 15 kilometre kala geri dönme kararı aldım. Çünkü yakıtım çok az ve yakınlarda da benzin alabileceğim bir yer yok. En yakını buradan 50 kilometre. Arkadaşlar görüyorsunuz, hava ne çabuk değişiyor. Şu an yağmur ve fırtına çıktı. Bir sonraki durak olarak sizi şelaleye götürecektim ama artık çok şelale gezdik. Onun yerine burada bir tane jeotermal alan var. Oraya geleyim dedim. Hverir isminde. Yine girişi ücretsiz, ancak otoparka para alıyorlar. 1200 kron. Easy Park üzerinden ödeniyor veya girişte makineler var. Makineler üzerinden de ödeyebiliyorsunuz. Şimdi bakın şurada fokur fokur kaynayan şeyler var, sular var. Nasıl bir yer, ona bakalım hep beraber. Şuraya bakar mısınız ya? Gerçekten muazzam. İşte bunlar hep yanardağın patlaması sonucu oluşan şeyler. Bakın yine buralarda da kaynıyor. Bu geyser'e götürmüştüm ya sizi. Onun gibi. Çok ilginç gerçekten. Bakın oraya kadar da şuraya da ilerleyebiliyorsunuz. Şurada şuradan bir girelim bakalım.
Arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya? Bu sizi daha önce götürdüğüm şeyden, jeotermal alandan biraz daha farklı. Bakın burada resmen çamur çıkıyor. Yani kaynayan çamur gibi bir şey aslında. Sülfür. Ondan sonra bu mesela bu tip doğal kaynaklar bildiğim kadarıyla kükürt üretiyor çok fazla sayıda. Zamanında bu bölge İzlanda'da, yani bu çamur şeyinden, bu kaynayan çamurdan İzlanda'da bunlar kullanılarak zamanında barut olarak kullanmış arkadaşlar. Çok ilginç ve çok keskin bir koku var. Şimdi şuradan başlayalım, size göstereyim. Üf, nasıl bir koku. Bakın. Buradan patlayarak, yani çıkarak buralara akmış. Bakın irili ufaklı. Hala kaynıyor, bakar mısınız? Kaynayan çamur. Baksanıza, puding gibi. Çok ilginç gerçekten. Enteresan. Coğrafyayı iyi öğrenin. Bakın buraları da atlayarak bu bölümlere sıçramış. Bakın hala şuradan da şey oluyor. Diyor. Şu delikler hep işte yer bulduğu delikler hep o şekilde. Gücüne göre, yani bu şeyin gücüne göre delik o kadar büyük oluyor. Kaynama veya fokurdama veya patlama diyelim. Baksanıza. Şu an yüzeydeki sıcaklık 80-100 derece arasıymış. 1000 metre derine inildiğinde ise tam 200 dereceyi buluyormuş. Şuradan acayip bir kükürt kokusu var. Çok geniş bir alana yayılmış. Girişte var. Bakın şuralarda patlayanlar, kaynayanlar var. Şu ileride var. Ta öbür tarafta var. Daha fazla duman çıkaranlar var. Şu arkada. Arkasında da şöyle sıradağlar. Şu an yürüdüğüm yerin altı aslında fokur fokur kaynıyor. Bu tarafta demek ki daha şiddetli olduğu için oradan çıkıyor. Hatta aklıma geldi ya, yere bir bakayım, sıcak mı? Oo. Evet, sıcak. Çok aşırı sıcak değil tabi de. Belli bir şeylik var yani. Sıcaklık var. Şuraya göstereyim size. Bakın. Fokurdayan çamur. Bakın böyle çöl gibi bir yerin ortasında ortaya çıkan jeotermal bir alan. Gerçekten enteresan. Bu kükürt kokusu da böyle, nasıl diyeyim, idrar kokusu gibi çok ağır bir koku. Yani çok yakınına gittiğinizde şey oluyor.
çok fazla geliyor. Diğer yerlerde pek şey değil, şiddetli değil. Bildiğin yanardağ krateri gibi ya. Şunu bayağı genişten çevirmişler. Demek ki oradaki patlama şeyi daha fazla. Ayrı bir dünya gerçekten arkadaşlar. Yani kesinlikle bence gelmelisiniz. Toprağa bakar mısınız ya? Kırmızı. Bakın şurası çok ilginç. Oo! Nasıl yakıyor buhar? Gerçekten ya, şu an sanki Mars'ta yürüyorsunuz gibi arkadaşlar. Evet, buradan da ayrılıyorum arkadaşlar. Böyle muhteşem bir yer. Kesinlikle gelmenize değeceğini düşünüyorum. Coğrafya çalışın ama öyle gelin. Madem dersimiz coğrafya, bakın sizi masmavi bir göle getirdim. Burası Blue Lake diye geçiyor ismi. Yani Mavi Göl. Burası da aynı İzlanda'daki Blue Lagoon gibi bir göl arkadaşlar. Yüzmesi yasak tabii ki. Yine jeotermal bir alan. Bakar mısınız şuraya? Şu maviliğe bakar mısınız? Evet, burası neresi arkadaşlar, tahmin edin. Evet, şimdi sizi bir mağaraya getirdim. İsmi Griotagia diye okunuyor sanırım. Bakın şöyle bir yer keşfedilmiş. Oraya bakalım yakından. Şurada bir delik var. Şuraya bir bakalım. Buradan pek bir şey gözükmüyor. Bir de şu tarafta var. Oradan aşağı iniliyor sanırım. Bir de oraya bakalım. Yüzmek yasak. Arkadaşlar, maviliğe bakar mısınız? Şu an kamerada karanlık gözüküyor ama acayip bir mavilik var. Maviliği gözüküyor mu bilmiyorum ama 1975'e kadar burada yüzülüyormuş. Ancak Kratla volkanında patlama olduktan sonra burada suyun sıcaklığı değişmiş. Şu anki suyun sıcaklığı 60 derece. Bakın şu an dumanlar çıkıyor. O yüzden yüzmek imkansız. Şimdi İzlanda'ya neden hem ateş hem de buzun ülkesi demişler. İşte bu yüzden. Sizi buzullara götürdüm. Yer altında kaynayan jeotermal alanlara götürdüm. Yani işte bu da ispatı. Böyle bir yer arkadaşlar. En fazla 5-10 dakika harcayabilirsiniz buralarda. Bu arada az önce Hvaerir'e götürmüştüm ya sizi. Onun gibi daha yani koruma altına alınmayan mı diyeyim veya keşfedilmeyen mi diyeyim. Bakın şurada da minik 2 tane tepe var. Onun oradan da dumanlar çıkıyor. Arabayla geçerken gördüm. Güzel. Şimdi 1-2 yerimiz daha kaldı. Hadi bakalım. Bakayım, zamanım olursa bir tane krater var. Onu oraya çıkmaya çalışacağım. Saat daha erken. Saat 7 şu an. Sizi jeotermal alanlara, mağaralara, kaplıcalara vesaire götürdüm. Şimdi bakın şurada gördüğünüz dağ var ya,
daha aslında krater. Bak ne kadar net gözüküyor. Şimdi sizi oraya götüreceğim arkadaşlar. Ve kratere bakalım. Yani patlamış bir yanardağın krateri. Şimdi bir 10 dakika sonra oraya varacağım. Ve yukarıya kadar tırmanacağım. Ve hep beraber kraterin içine bakacağız. Hayatımda ilk defa bir kratere canlı bir şekilde görmüş olacağım. Şimdi de arkamda gördüğünüz yer Hver-Yfal yanardağı arkadaşlar. Daha doğrusu krateri. Bakar mısınız etrafa? Patlayan yanardağdan çıkan lavların oluşturduğu bakın kayalar burada. Zamanla taşlaşmış bunlar. İşte bunlar hep volkan tüfü aslında. Yine siyah kum. Bakın bu gördükleriniz hep coğrafya derslerinden volkan tüfü denir ya. İşte bakın. Alın size canlı canlı volkan tüfü. Buradan yukarıya doğru bir yürüyüş yolu yapmışlar bakın. Şuradan başlıyor. Şöyle yukarıya doğru gidiyor. Şimdi oraya kadar çıkacağım ve kraterin içini sizlere göstereceğim. Sonrasında da bakalım artık nereye gideceğiz. Sizin için yağmur çamur demiyorum. Nerelere getiriyorum size arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olmayı çok görmeyin. Videoyu da beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi şöyle şuradan yukarıya doğru döneceğim. Bakın burada da Parka uygulamasının şeyi var. Fiyatları var. Burada da yine yanardağın dağın başında da ücret alıyorlar demiştim ya. Burası da otopark ücretli. Girişte kamera koyuyorlar. Aracınızın plakasını okuyor. O yüzden ödememezlik yapmayın. Ya aslında bir nevi şey diyebiliriz ya. Hani bu gezilecek, görülecek yerlerin şeyi giriş ücreti gibi düşünebilirsiniz aslında. Hani ona vermiyorsunuz. Onun yerine otoparka veriyorsunuz. Sonunda vardık. O kraterin büyüklüğüne bakar mısınız? Hemen şu arkada da Mývatn Gölü var arkadaşlar. İşte eğer krater görmediyseniz buyurun. Hver-Yfal krateri. Efsane gerçekten. Bakın şöyle yürüyüş yolu da yapmışlar. Etrafını dolaşabiliyorsunuz. Bakın bu şöyle. Şuradan bu şekilde dönüp bu tarafa gelebiliyorsunuz veya tam tersi. Neredeyim ben? Neredeyim? Oh! Gerçekten arkadaşlar neredeyim ben? Bazen böyle ulaşması zor yerlere gittiğimde kendi kendime soruyorum neredeyim ben diye. Burası da o yerlerden birisi. Bu arada bu kraterin çapı tam 1 kilometreymiş arkadaşlar. Muazzam. Bakın İzlanda'daki jeotermal santral. Gezilecek yerler bitmiyor. Ve şu an sizi bir başka kratere getirdim. Bunun içi suyla dolu. Bakalım nasılmış. Masmavi krater gölü. Çok rüzgar var. Kusura bakmayın. İşte Viti krateri. Viti'nin anlamını da söyleyeyim. Viti cehennem demekmiş. İşte bakın size cehennem krateri ve gölü. Bu Viti krateri Krafla volkanik sistemi içinde yer alıyor. Bakın şimdi sizi çok ilginç bir yere getirdim. Göstereyim.
dağın başında yer altından çıkan suyla duş almak ister misiniz? Bakın. Bak abi, olaya bak. Şu an dağın başındayım ha. Bak. Hiçbir şey yok. Bakalım suyun sıcaklığı nasılmış. Tam banyoluk ya. 30-35 derece falan. Oh, valla buz gibi havada efsane oldu ya bu banyo. Müthiş arkadaşlar, herkese tavsiye ederim. Viti kraterine çıkarken hemen yolun kenarında, mutlaka kaçırmayın. Oh. Herkese tekrar merhaba. Nihayet İzlanda'nın kuzeyine geldim. Şimdi kuzeyde balina turlarıyla ünlü Husavik diye bir şehir var. Oraya yaklaşık 15 dakika uzaklıktayım. Husavik'te kalmadım çünkü kamp alanı çok kalabalık olduğunu tahmin ediyorum, kamp alanının. O yüzden oraya 15 dakika mesafede olan Heiðarbayır diye bir kamp alanındayım. Bakın, burası da yine bayağı kalabalık. Acayip de bir sis var. Şimdi size kamp alanını biraz göstereyim. Bakın, şurada araba var ya, arabanın hemen yanındaki yer tuvaletler. Şimdi şuradan bir de mutfağı göstereyim hızlıca. Bakın, şuradaki bina resepsiyon oluyor. Yiyecek içecek de satıyorlar. Gayet büyük. Bakın, mutfak şurada. Ana yolda zaten şurası. Şöyle geldim, bu tarafa döndüm. Şimdi mutfağı gösterelim. Bakın, karavanlara elektrik çekiliyor oradan. Bakın mutfak. Evet, mutfak böyle. Küçük şirin bir mutfağı var. Burayı niye gösteriyorum? Çünkü bazı arkadaşlar merak ediyor. Hani herhangi bir böyle tava, tencere falan, bunlar sağlanıyor mu diye. Evet arkadaşlar, sağlanıyor. Bakın şöyle göstereyim. Bence yeterli sayıda tava, tencere var. Yani buraya gelirken endişe etmenize gerek yok. 2 tane ocak var. 1 tane kettle var. Su ısıtabileceğiniz. Sonra bardak, kahve makinesi, cezve gibi, bıçak var. Ondan sonra onun dışında mikrodalga var. Başka tost makinesi. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Yani diğer kamp alanlarında mesela tuzdur, yağdır, bunları sağlıyorlar ama burada gördüğüm kadarıyla bu sağlanmıyor. Şu altta kamp tüpü var ama buraya ait sanırım. Bu şekilde burada da bulaşıklarınızı yıkayabiliyorsunuz. Gayet büyük bir kamp alanı aslında. Çok fazla sayıda karavan var. Çadır kuran benim gibi az kişi var. Genelde insanlar karavanlarıyla gelmiş. Şu an saat gece 1'e 20 var. Ancak hazırlıklarımı tamamlayabildim. Şurada yarın saat erken kalkacağım ya. 7.30 gibi kalkıp direkt Husavik'e geçmem lazım. Yarın benim için heyecanlı bir gün olacak. Çünkü yarın balina turlarına katılacağım. O yüzden şimdi veda zamanı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.